Şimdi önce hav ne demek, muhabbet ne demek bunları konuşalım. Bunlar bizim içimizdeki iki tane cihazat. Hav korku demek. Korku tek çeşit midir? Hayır değildir. Mesela dışarıda bir aslanı salık görseniz farklı bir korkuya bürünürsünüz. Ama babanızı görseniz, ona mahcup olsanız aslanla aynı korku olmaz. Doğru mu? Farklı bir korku olur. Bir gün istikbal endişesi sizi eline geçirse farklı bir korku olur. İlim nevinden bir vesvese kalbinize ilişse o farklı bir korku doğurur. Doğru mu? Gece uyuyamazsanız, bir huzursuzluk yaşarsanız, aklınıza hayalinize gereksiz vesveseler ilişse bu da farklı bir korku olur. Yani yemeğin tat lezzet çeşitleri gibi korkunun da çeşitleri var. Şimdi burada konu şu. Sen korkunu bir de muhabbetini. İkinci cihazatımız da muhabbet. Yani nedir? Sevme kabiliyeti. Sevme kabiliyetimiz ne kadarlık bir kullanım için verilmiş bize? Sonsuz, sınırsız. Bak, niye sınırsız? Çünkü sen namütenahi, sınırsız bir Allah'ı mütenahi yani sınırlı bir kalple sevemezsin. Ruhunda o muhabbet sonsuz, engin olmak zorunda. Ama biz bu muhabbeti de sınırsız olan korkuyu da sınırlı şeylere sunduğumuz anda ne diyor burada? Halka teveccüh ettiği takdirde. Bu arada Risale-i Nur'da halk kelimesi geçtiğinde sadece insan olarak düşünmemeniz gerekiyor. Bağ, bahçe, ördek, ceylan, yumurta, evim, betonum, arabam, ayağım, anladın mı? Bunların her birini kapsayan bir kelime aslında halka teveccüh. Halk edilen değil mi? Yaratılmışlar demek. Şimdi o cihette, o pencereden bakmamız lazım. Şimdi sende iki kuvvetli cihazat var. Kuvveti nasıl? Sınırsız, sonsuz. Mesela böyle elinde sınırsız sayılabilecek kuvvetli bir para olduğunu düşün. Mesela 1 milyon dolar param var. Bir gün birisi gelip sana bir teklifte bulunuyor. Diyor ki kardeşim bu 1 milyon dolarını bana ver. Bunun karşılığında dünyadaki bütün çiğ köftecilerden ölene kadar sınırsız çiğ köfte yiyebilirsin dese böyle bir teklife karşılık ne sunarsın? Verir misin 1 milyon dolarını? Dalga mı geçiyor dersin değil mi? Parayla döversin adamı. Ne çiğ köftesi? Adam öyle yüzüne vurursun yani. Niye? Çünkü bu dengesiz. Neredeyse 1 milyon dolar sınırsız bir para sayılabilir değil mi? Hele bizim gibi öğrencilikten gelmiş adamlar için. Sınırsız bir parayı çiğ köfte gibi sınırlı bir şeye vermek ne kadar ahmaklıksa, sınırsız bir muhabbet ve sevme kabiliyetini ev, araba, eşya, çocuk, patron gibi sınırlı şeylere yöneltmek de aynı şekilde aptallık ve saçmadır. Doğru mu? Yine çevirelim olayı. Aynı şekilde bir korkun olsa, neyden korkun olsun? Bir gün saçım dökülürse, atıyorum korkuyorsun bundan diye. Bir gün işte tırnağım kırılırsa falan. Bir gün kaşlarım beyazlarsa falan. Ne bileyim değil mi insanın böyle fiziksel korkuları olabilir farklı şekilde. Bir tane böyle ordinaryüs doktor da karşına gelmiş. Demiş ki beyefendi şu elinizdeki 3 milyon doları bana verirseniz bundan sonra dünyanın neresinde saçınız dökülürse dökülsün evinize gelip ekeceğiz. Bu korkunuzu aldık falan. Korkunu böyle bir şeyle savuşturmak ister misin? İnsan daha çok korkar. Paramla ne yaptılar bunlar? 3 milyon dolarım acaba şu an rahat mı? Değil mi? Acaba çoraplarına mı koyuluyorlar? Çorapları kokuyor mu diye değil mi? Bu ne kadar ahmaklıksa sınırsız bir korku damarını suistimal edebilecek sınırlı insanların eline vermekte aynı şekilde mantıksızlık oluyor. İnsan muhabbetini etrafındaki insanlara verdiği anda ama nasıl bir muhabbet? Sonsuz kabiliyette. Niye? Sonsuzu sev diye. Allah Allah. Niye sonsuz veriliyor? Sonsuzu sev diye. Sen nerede tüketiyorsun? İş, eş, dost, menfaat ilişkileri içerisinde tükettiğin bir muhabbetin var. Aynı şekilde benden kork ki gayrısından korkma diye verdiği bir haf damarı var. Aynı şekilde insanın hayatta kalabilmesi için mesela ben korkmasaydım sürekli damdan atlasaydım hayatta kalabilir miydim? Korkmasaydım sürekli silahla kafamda oynasam hayatta kalabilir miydim? Kalamazdım değil mi? Demek hayatın muhafazası için de verilmiş. Değil mi? Ya da insanın hukuk ilişkileri için. Şimdi ben hukuksal çizgilerden korkmasaydım herkes birbirinin hayatını perişan ederdi değil mi? Hırsızlık olurdu, ayyaşlık olurdu, insanlar birbirlerinin sınırlarına girerdi. Demek korku hayatın muhafazası için, asıl gaye için, özellikle imanın çizgisi olan havf ve recanın ortası, recaya daha yakın bir şekilde kullanabilmek için verilmişken sen bunu halka sunduğun anda o korkuların bela olur, muhabbetin ise ne olur? Musibet olur. Neden? Mesela örnekleyelim bunu. Adam ne yapıyor böyle? Sonsuz sevme kabiliyetini. Sınırlı, değil mi? En çok lisede, üniversitedeki aşk. Ölürüm, Necla'mı getirin, kurbanı olurum, şöyle olurum, böyle olurum diye falan. Geliyor gene ağlıyorsun. Kavuşuyorsun gene ağlıyorsun. Harama giriyorsun, harama girdim diye ağlıyorsun. Ondan sonra da evleniyorsun. Allah Allah evlendim tadı kaçtı diye bu sefer de öyle ağlıyorsun. Sürekli her şekilde ağlıyorsun. Yani senin muhabbetin neye dönüşüyor? Musibete dönüşüyor. Musibet gibi oluyor. Düşünsene o sonsuz sevme kabiliyeti yani kalbin alakadar bir şeyle. Neyle? Arabanla alakadar. Her bindiğinde orası çizildi mi? Burası çizildi mi? Yani çizilse daha iyi olur. Bir kere yaşarsın.
korkun biter. Çizilmeyince her gün çizilmiş gibi muamelede bulunuyorsun. Daha beter korku içine düşüyorsun. Ya da muhabbetini, özellikle yalakalık damarından bir muhabbeti, etrafta iş ilişkilerim yürüsün diye. Mesela böyle insanlar vardır. Her yerde bir tanıdığı olsun ister. Mesela genç ve dinamikse işverenler tanıdığım olsun ister. Biraz 50-60 yaş üstüyse doktor ve eczacılar tanıdığım olsun. İnsan dilinde, zikrinde ne varsa, zikir nereden geliyor? Kalpten geliyor. Kalp neyle alakadarsa onu zikrediyor insan. Bak, acı çekmek nedir biliyor musun usta? Konsantre olmaya acı çekmek denir. Farkındalık acı çekmek. Bir şiir konuşmuştuk. Güzele miydi Zafer Aktaş'ın? Elimi kırsam kalbimdeki acı geçer mi güzel falan. Öyle bir olay var yani. Mesela şuran kanıyor diyelim. Şurada da kolunu kıralım. Artık o acı hükmünü yitirir. Niye? Daha büyük bir acı başına geldiği için. Adam berbat halde, belki hastalıklar içerisinde. Tam o esnada çekleri batmış. Adam hastalığı mı umursar? Daha büyük ruhi bir azap duyduğundan dolayı, değil mi? Ruh azabı daha beden azabından beterdir ruh azabı yani. Hiç kabusla uyanmadınız mı? Uyandınız değil mi kabusla? Bir uyanıyorsun, ne oluyor? Kanter içindesin. Bak, ruhun azabına bir emsaldir yani. Şimdi adam nerede dikkati ve farkındalığı varsa oradan azap duyar. Arabadaysa dikkatin, ondan azap duyacaksın. Geçici sevdalardaysa, kıyafetindeyse, gömleğindeyse oradan azap duyacaksın. İş yerindeyse ondan azap duyacaksın. Bunların her birisinde Allah'ı vekil ettiysen artık bunlardan azap duyamazsın. Dersin ki en hikmetlisini o yaratmadı mı? Rahm-ı Mader'de de beni o rızıklandırmadı mı? Beni dostlarımın muhabbetiyle de o rızıklandırmadı mı? Evet. O zaman o ne istiyorsa, ne şekilde yapıyorsa ben ona razı gelmem lazım dediğin anda farkındalığın, zihnin, teveccühün Allah Azze ve Celle'ye gider ve Hazreti Eyüp gibi muhabbetini onlardan çekebildiğin için dayanıklı olabilirsin belki de. Şimdi muhabbet ve korku. Bir insanın korkusunu suistimal etmeyecek sadece Allah Azze ve Celle'dir. Geri kalanlarda, hatta lisede bile insanın korkuları suistimal olunur. Öyle değil mi? Mesela lisede, sınıflarda, keşke o noktalarda daha bilinçli olsak. Böyle hep kafasına vurulup dalga geçen her sınıfta bir çocuk vardı. Sizde de oldu mu lisede? O çocuk yani gelin de benim kafama vurun demiyordur o gariban çocuk. Ama korkusunu o kadar belli etmiştir ki lisedeki çocuklar bile, değil mi, fark etmiştir. Onunla alay ederler, onunla dalga geçerler, işlerini ona yaptırırlar, onun kafasına vururlar. Öyle olmuyor mu? Demek korkunu belli ettiğin anda korkun suistimale müsait bir hale gelir ve ne olur? Bela olur. Korkun başına bela olur. Dışarıda da öyle. İnsan izzetini bir kere kaybettiği anda, kuraldır bir kere yiyen hep yer. Bir kere. Mesela işten dolayı senin üstün birisi iş korkusundan sana her şeyi yaptırabileceğini bir kez anlarsa, o günden sonra ceketini de giydirir, çoluk çocuğuna da baktırır, kendi şahsi faturalarını da ödettirir. Bir gün bir yolsuzluğa girdiğinde seni de çok rahat ortak ettirebilir. Çünkü aynı korku damarından yakalandı. Ruhun yaratılışı ahseni takvim üzere. En güzel kıvamda yaratılmış. Bir insan ruhunu bu şekilde ezilmiş bir halde kendi kendisiyle nasıl tekrar barışık bir şekilde yaşayabilir? Burayı anlayamıyorum. İnsanlara muhabbet sunmak, saygı sunmak, hürmet sunmak başka bir şey. Ama insanlara muhabbetinden, kötü muhabbetinden ve korkundan dolayı, kötü korkundan dolayı, yani bir insanın sevgisini kaybetmek ayrı bir şey. Ondan korku damarına yakalanmak başka bir şey. Bundan dolayı izzetini, şerefini ayaklar altına alabilecek işlere bulaşıp akşam eve geldiğinde nasıl yüz yüze kalabiliyor insan, değil mi? Hayret verici bir durum oluyor. Cümlemiz böyle başlıyor. İlem eyyühel aziz. İnsanın haf ve muhabbeti, Haf ne demek? Muhabbet. Evet. halka teveccüh ettiği takdirde haf bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez. İstirham, isteklerini, arzularını, korkudan bir kere seni ele aldıysa ne yapacak ondan sonra? Seni kullanacak yani işleri için. Çünkü muhabbetin, hakiki muhabbetin, yani bizim bildiğimiz o imandan gelen muhabbetin olmadığı yerde ne vardır? Menfaat vardır. Evet. Muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez. Tenezzül etse bile sonsuz bir muhabbeti ne kadar doyurabilir bir insan? Mesela sevdiğiniz 3 insanı seçin ve bütün isteklerinizi gözünüzü kırptığınız anda yaptığını hayal edin. Bir ay, çok değil, bir ay sonra gene kalbinizde o derin boşluğu yakalayacaksınız. Niye? Muhabbetinizin karşılığını onların vermesi imkansızdır. Sonsuz için yaratılmış bir kalbi fani mahbuplara sunduğun anda azap çekmek mukadderdir. Öyle değil mi? Yine az önceki örneklerden verelim. Mesela sen benim evladımsın, ben de senin babanım. Yine sonsuz sayılabilecek paralardan, değil mi? Getirmişim, ortaya koymuşum 100 milyon dolar. Evladım hazır mısın? Seninle en büyük işlere gireceğiz. Bak oradaki paraya bak, kıymete bak, değere bak. Al şu 100 milyon doları bir işe gir. Emredersin babacığım, bir hafta sonra geldim. Evladım girdin mi? Girdim. Ne yaptın? Seyyar çiğ köfteci açtım baba. 100 milyon dolara mı? 100 milyon dolara. Ne yapar o baba seni? Ya çiğ köftenin kıyması senin etinden olmak zorunda o saatten sonra. 100 milyon dolarla seyyar çiğ köfte işi açılır mı? Sonsuz sevilmek için verilen kalple evlat, hanım, aile dahil olmak üzere sonsuz sevilir mi? Allah Allah. Onlara dahi sunamaz. Öz sorumluluğun
sonsuzu sonsuzla buluşturmakta. Buluşturmadığın anda nasıl karşılık alıyorsun? Sürekli azapla karşılık alıyorsun. Yani ayrılıkların her biri bu sonsuzluğa bir işaret aslında. Üstad Hazretleri diyor ki, firaklardan gelen elemler, bir ayrılık düşün. Hastalandın, o da bir ayrılık değil mi? Sağlığından ayrıldın. Malına bir şey oldu, bir ayrılık. Çekin yazıldı, bir ayrılık. Evi taşıdın, bir ayrılık. Eşinden boşandın, bir ayrılık. Çocuğun vefat etti, bir ayrılık. Anan baban vefat etti, bir ayrılık. Sen burada ayrılıktan dolayı ağlamıyormuşsun. Cümleye bak. Firaklardan yani ayrılıklardan gelen elemler, hani o üzülüyordun ya, biz öyle görüyorduk ya. Firaktan değilmiş. Aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanıdır. Yani sen sonsuzluktan uzak kaldığını o anlarda hissettiğinden aşk-ı beka için ağlıyorsun meğer. Kalbin ebed ebed diye bağırıyor ama sen orada sadece bir metal görüyorsun, bir parça görüyorsun. Sürekli hatıra biriktirdiğin bir insanı görüyorsun ama işin aslı o değil. Hastalığın daha derinde. Aşk-ı bekada, ebedde, sonsuzlukta. Bunu tamir etmediğin müddetçe muhabbetin de, havfın yani korkun da sürekli suistimale kullanılmaya açıktır. Ama bu muhabbet ve korkuda o kadar kıymetli bir şey var ki. Korkunu Allah'a sunduğunu düşün. Bunu açmak lazım. Nasıl sundun? Şimdi bir buluşma anına geç kalmaktan korktuğunuz oldu mu hiç? Olmuştur. Bu an sürekli namazlarda olacak. Bir buluşma anında ya acaba üstüm şık mı, kötü görünüyor muyum diye korktuğunuz oldu mu hiç? Oldu. Bu an sürekli namazların buluşmasında olacak. Bir patrona, öğretmene fark etmez bir proje sunduğunuzda, mesela mimarlık projesi, geçen Akif'i gördük. Bu mimarlık projesini sunarken ya acaba bu vazifemi bitirmenin mutluluğunu yaşayabilecek miyim yoksa hata kusur çıkacak mı diye bir korku duyduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hatırlar insan değil mi? Vardır öyle sahneleri. Bunu oruç açarken düşün. Of, orucu açtım, mesuliyetim bitti. Acaba kabul olacak mı ya? Sürekli mesela bir gün sokakta gezerken 10 polis birden sizi çevirse, sorguya tutsa o esnada. Aslanım kimlerdensin? Bugün ne yedin? Yediklerin helal miydi? Söyle bakayım, dilinle neler konuştun? Yaz bakayım kağıda, yaz bugün konuştuklarını. Vallahi yazarsın ha. Dün konuştuğumu da yazayım abi dersin değil mi? 10 tane çevirip şöyle. Söyle bakayım bu konuştuklarını. Ne konuştun bugün? Ha, Ömer. Ömer kim? Bu gıybete giriyor mu falan? Polis böyle dilekçe tuttuğunu düşün. Anlat başka. Nereye baktın bugün? Abi vallahi 3 saniye şuraya baktım 5 saniye. Hepsini anlatırsın. Bir yıl yazdıklarını. Şimdi 10 kişi seni çevirdiğindeki korkuyu düşün. Allah azze ve celle sürekli huzurundasın. Sürekli görüyor seni. Asıl korku buraya sunulması lazım. Korkuda o kadar güzel bir damar var ki Allah'tan hakiki korkana dünyada artık korku yoktur. Ölüm dediğin, ya ölüm ne ya? Ölüm korkulacak bir şey mi? Biz kavramların içini boşalttığımızdan birçoğunu yanlış anlıyoruz. Ölüm dediğin korkulacak bir şey değil. Bir kavuşma, bir muhabbet anıdır ölüm. Keşke mezarlıklar insanların böyle haşa öcü gibi görüp şehir dışına attıkları bir yer değil, merkezin merkezinde. Formun içinde olsaydı keşke. Marinanın içinde olsaydı, sahil yolunun ortasında olsaydı keşke mezarlıklar. Böyle gözümüzün önünde bize söyleseydi, evet birkaç yıla siz de buraya geleceksiniz. Bak size birkaç dakika gibi gelecek bu yıllar diye. Ölüm dediğim böyle bir şey olur mu? Ne diyor İshal Nur'da? Ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ölümün hakikati dünyadaki bütün yarım yamalaklıklardan kurtulmak, sonsuza gitmek. İnşallah hesabını geçersen yaratıcıya sonsuzluk nevinden bir muhattabiyettir ölüm ya. Bütün sevdiklerimiz gidiyor. Ya sevdiklerimiz derken Hulefai Raşidin'i kaç kişi gördü burada? Hiçbirimiz. Kaç kişi seviyor? Hepimiz. Ya sevdiğiz, kavuşmak istiyoruz. Nesebi bağları yaratan Allah demedik mi? Bence cennet ehline Hazreti Ebubekir'le anamızdan babamızdan daha çok muhabbet bağı yaratmıştır. Ben öyle tahmin ediyorum. Madem yarattı orada. Sevban orada. Sa'd bin Ebi Vakkas orada. Hepsi orada. Allah Allah. Ve madem bizim yerin altında yerin üstünden daha çok dostumuz var. Gurbette gibiyiz. Yalnız gibiyiz. Gariban gibiyiz. Ölüm dediğin hakikat budur ya. Bir kavuşma anı yani. Dertlerin, azapların, yarım yamalaklıkların bittiği, ruhun ebed ebed deyip asıl yurduna, asıl diyarına gittiği andır. Ama dünyadaki halka yani hem mevcudata hem insanlara sunduğun korku damarı ve muhabbet damarından parçaladığından dolayı kalbinde iman, tevhid etmiyor, bir olmuyor. Bu yüzden bir olup nereden korkman gerektiğini, bir olup asıl nereye muhabbet etmen gerektiğini tamamen yitirmiş durumda oluyorsun. Ya bak şunu çok yaşarsınız yani ben bu dersi okuduğumda asıl aklıma burası geliyor. Bir adamla tanışırsınız ya da tanıdığınız bir adamdır yanınıza gelir. Adam tanıdıklarını saymaktan muhabbete giremez bir türlü. Ama her muhabbete. Abi şu fırından ekmek aldım desen o fırında onları tanıyorum. Onun onları var. Onun oraları da ben tanıyorum abi bir gün şey olursa. Adam sürekli bir menfaat ilişkisi kafasında dönüyor. Bu ne demek biliyor musun? Kötü cihette muhabbetini de oraya vermiş, korkusunu da oraya vermiş. Bu çok pis bir duygudur. Siz hamdolsun böyle minnetsiz bir hayat yaşadığınızdan, müstahane bir hayat yaşadığınızdan belki bu dediklerimi zor anlıyorsunuzdur. Ama dışarıda maalesef ilişkiler bu şekilde dönüyor. Mesela birisi hanımını doktora götürmüş. Böyle hanımı da doktora götürdüm sağlığı iyi diye anlatmıyor. Doktor da diyor böyle bir ateşi düştü diyor. Hemen karşıda arkadaşı ofisi vardı diyor. Benim özel arkadaşım. Özel ofisini açtı. Oradan da özel yatak. Ya özel yatak. Oradan da özel yatak indirdi. Hanım özel uyudu orada. Ondan sonra çok ilgilendi. Sonra dediler özel bir de araba getirelim mi?
Ya arabanın içinde özel hava varsa getirin dedi falan. Yani böyle hep ben özelim, her yerde tanıdığım var. Bir özellik havası var yani. Böyle bir kalabalığın içerisinde eriyip uyumlu hale gelemeyen insanın kendini özel hissettiği enaniyet damarı da kavileşiyor. En son bir bakıyorsun çorabının altında kendi adı yazıyor adamın. Olay buralara gidiyor değil mi? O kadar özelim ki. Çorabımın altında, geceliğimin altında, şuyun altında, bunun üstünde. Ben özelim. İnsanlar beni bu isimle tanıması lazım. Bu aşiret ismimle tanıması lazım. Bak bir insanın kendini tanıtırken sürekli şunlardanım, soy ismim bunlar. Bu ne demek biliyor musun abi? Yani maalesef herkes için değil, mutlaka bunu temiz niyetlerle yapan da oluyordur da. Şu manada yapan da oluyor bunu. Yani beni tek başına sevemezsin. O yüzden şu takım elbise ve şu arabayla bak belki böyle adam zanneder. Üzücü bir durum yani. Bu niye oluyor? Muhabbetini ve korkunu halka sunduğun anda. Bu arada bu derste en çok aklıma benim bu örnekler geliyor yani. Neden bilmiyorum, herkesin değil mi? Başka bir şeydir. Kimi iş ilişkilerinde çoktur. Patron memur ilişkileri gelir aklına. Ya oradaki korku damarları. Kimi üniversitedeki hoca talebe ilişkisi gelir. Ya orada haf ve muhabbete insan çok yakalanıyor diye. Bizim de bu tarz böyle iş yapıp insanlara gebe kalan, etrafımızda çok denk geldiğimiz hatıra kader öyle tevafuk ettirdi. Çok olduğundan dolayı şu örnekler de aklıma geliyor ve bunların yaşadığı hayat fotoğraflarda da öyle gözükmüyor da benim nezdimde. Hani dışarıda öyle gözüküyor diyelim. Fotoğraflarda gözüken huzur, rengarenk, muhabbet hayatı değil yani. Gece yastığa baş konulduğunda ben ne yapacağım? Vakit nasıl geçecek? Nasıl uyuşturabilirim kendimi? Nasıl uyuşturabilir? İşe gideceksin. Sürekli tanıdıklarınla telefonda görüşeceksin. Gezeceksin, edeceksin. Çünkü oturduğun anda sana azap olacak. Muhabbetini, korkularını tanıştığın insanlara verdiğin anda Allah Allah ilişkin geriliyor. Bu hallere düşüyorsun. İşin sonu çok komik, çok üzücü oluyor. Ama Allah'a verdiğinde öyle minnetsiz oluyorsun ki Üstad Hazretlerine yapmadıklarını bırakmamışlar. Zindanlara atmışlar. Allah Allah. Kimseyi tanımamış. Niye? Korkusu tek yerde toplanmış Allah'ın nezdinde. Kimseyi tanımamış. Niye? Muhabbeti tek yerde toplanmış Allah nezdinde. O varsa her şey var demiş. O yoksa her şeyin olmasının ne anlamı var? Ne anlamı olduğunu bence az önceki ayetten biz çok iyi anladık gibi geliyor. Devam edelim mi? Böyle dışarıda mesela ailemle falan bir işimizi halletmeye gittiğimizde tanıdıklarda gidiyorduk. İşimiz biraz daha hızlanıyordu mesela diyelim. Ben de daha küçüğüm tabii. Hani ben nasıl bu kadar adam biriktireceğim? Mesela terziye gidiyoruz, tanıdığımız var. İşte ne bileyim hastaneye gidiyoruz, tanıdığımız var. Polise gidiyoruz, tanıdığımız var mesela. Hepsinde iş hallolunca sanıyorum ki işler öyle halloluyor. Hep dert ediniyordum. Ben nasıl böyle tanıdık biriktireceğim falan böyle. Sonra üniversiteleri kazanmaya başladık. Dedim iyi yavaş yavaş tıpçılara falan oluyor biriktiriyoruz diye. Ama yani zor geliyordu bana bu şey. İnsanlara minnet etme duygusu zor bir şey ki böyle dertleniyorduk yani. Çok iyi anlıyorum seni. Çünkü bu mektubu okuduğumda bunlar geliyor aklıma. İnsan çok basit bir işi yapacağı esnada, bir gömlek alacağı esnada, çorap alacağı esnada bile itikadına bu cihette zarar verebilir. Bence. Minnetsiz, konsantrasyonun hep tek yerde. Allah o hallere hiç düşürmesin. Bazen denk geliyor yani adam diyor ki falan fırın işte bizim şöyle ahbabımız. Ne olur? Alacağın şey 1,5. Bak bir şey söyleyeyim mi? Usta daha zahmetli. Tanıdıktan aldım ekmeği. Aynı rakamda verdim. Ekmekte de problem çıktı. Ne diyeceksin? Tanıdıkla ilişki daha zor yani. Abi de hafla şirki yan yana görüyorlar alimler. Ya Ama korku şirkten kaynaklanıyor. Allah'tan korkmayıp başkasından korkmak değil mi abi? Ne kadar dehşetli ya. Allah'tan hakkıyla korkmadığı için değil mi insanlardan korkuyor ve bu şirk sayılabiliyor bir yerde. Çünkü Allah'tan başka kalpte bir muhabbetin yeri olsa, değil mi? Bu şirk sayılabileceği gibi Allah'tan başka korkunun da kalpte yeri olması şirk sayılabilir. Çok dehşetli değil mi? Kalbe Allah'tan başka muhabbet girse şirk sayılabilir mi? Evet. Peki aynı kalbe Allah'tan başka korku girse o da şirk sayılabilir. Binaenaleyh havfın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatır-ı Hakime tevcih et ki havfın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tezellül olsun. Bak şimdi Allah'a tevcih ettiğin anda nereye kaçıyor? Merhamet kucağına. Şimdi bizim Ecmel mesela evde 2 tane küçük süpürgeyi almış. Oyuncak süpürge yani. Hanımı çiçeklerinin kafaya vuruyor böyle gidiyor. Hiya hey diye bir de tabir öğrenmiş. Özel güç. Ben eminim bence arkamızı döndüğümüzde örümcek ağı dağıtıyor çocuk. Yani o evi o kadar dağıtamaz. Buradan gidince odama bir girdim. Secde edeceğim alan kalmamış yani odada. Defterler, kitaplar böyle. Sonra hemen geri çıktım. Hiya hey diye vuruyor çiçeklerin kafaya. Vurmuş çiçeklerin içinden geçmiş. Annesi kızım yapma, annesi kızım yapma, kızım yapma, kızım yapma falan. Ondan sonra şık diye Ecmel yapma falan deyince böyle tutuyor. Ha diye ağlıyor. Anne diye geri dönüyor gene annesine sarılıyor. Aynı bu hadise işte. Günahkar da olsam, mücrim de olsam, ayarın ocağından ateş istemedim. Başkasının ocağında yanmadım. Yine senin kapına geldim. Başka hangi kapı var ki ben nereye gideyim ya Rab dediğin anda şu cümle oluyor. Bunu diyebilmenin şartı korkunu ve muhabbetini Allah'tan başkasına sunmamak.
İnan haşa la teşbih, az önceki emsal gibi Allah azze ve celle annenin içine o merhameti veren, çocuğunu hemen kucaklattıran, hatta gözyaşı döktüren Allah anneden daha merhametli olmaz mı hiç? Biz bir anne kadar Allah'ın merhametini bilmediğimizden olayı anlayamıyoruz. Yoksa o şefkat kucağına dönsek, o merhamet kucağına dönsek, hatalı kusurlu da dönsek, mücrim de dönsek, bin bir günahla da dönsek, Ya Rab affet pişmanım desek, o merhamet kucağını bize açacak. Dışarıdaki yarasayla beslenen kansızlardan ve karanlık adamlardan, şerle fitneyle beslenen insanlardan bizi koruyacak, gel diyecek, o muhabbet kucağına, o şefkat kucağına, o rahmet kucağına bizi alacak. Engin yani. Bir anne almaz mı? Peki o anneyi ve içindeki şefkati halk eden, yaratan Allah almaz mı? Almaz olur mu ya o? Almaz olur mu? Bir anne kadar Allah'ı tanıyamadığımız için bilemiyoruz. Ah ah, devam. Muhabbetin de saadet-i ebediyeye vesile olsun. Peki muhabbetimi ve korkumu Allah'a sunmazsam ne olur? Şimdi Velid bin Mughire diye bir adam var. İsim tanıdık geldi mi? Velid bin Mughire. Kimden tanıdık geldi? Halid bin Velid'den değil mi? Onun babası oluyor zaten. Halid bin Velid. Bu da işte Velid bin Mughire. Darun Nedve'de söz sahibi olan, Kureyş'in büyüklerinden, müşriklerin büyüklerinden, Mekke'de yaşayan adamın bir tanesi. Kibirli. Şam'dan Yemen'e ticaret kervanları var. Varlıklı, zengin. Kavmi, kabilesi, övündüğü soy sopu var falan. Böyle bir adam. Velid bin Mughire. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiği dönemlerde o vahiyleri duyar duymaz onların hak olduğunu, hakikat olduğunu anlıyor bu adam. Duyar duymaz vahyi. Peki hemen gidip ittiba ediyor mu? Lebbeyk ya Resulallah diyor mu? Demiyor. Ben iman ettim diyor mu? Demiyor bak, demiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Efendimiz Aleyhisselam harekatına devam ederken köşeye geçiyor. Hesap kitap yapıyor. Uzaktan izleyeyim diyor. Bu inen vahiye kimler karşı diyor? Bakıyor işte Ebu Cehiller, Ebu Süfyan gibiler karşı. Ticaretin önderleri yani. Gelenler karşı mı? Karşı. Peki bunlar neye karşı? Neye karşı olacak? Putçuluğa karşı değil mi? Sizin yaptığınız o putlarla beslendiğiniz yollara karşı. Allah Allah. Başka neye karşı? Şuna karşı, buna karşı. Yani bunların yanlış demediği, doğru olarak sunduğu bazı şeyler değil mi? Artık yalanlanıyor. Hayır, doğrusu budur, budur, budur. Bakıyor, hesap kitap yapıyor. Çok ince bir olay ya. Hesap kitap yapıyor. Anahtar kelimemiz burada. İşte o Muhammed diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ben ona inanırsam bunlardan artık mağdur olacağım diye hesabı kitaba uymuyor. Uymayınca ne yapıyor biliyor musun? Sadece inanmamazlık etmiyor. Koşa koşa Darun Nedve'ye gidiyor. Müşriklerin toplandığı yer. Diyor ki böyle böyle işte peygamberliğini sunmuş. Vahiyler gelmiş diyor. Bizim bunu çözmemiz lazım diyor. Diyorlar ki ya Velid nasıl çözeceğiz biz bunu diyorlar. Ne diyor biliyor musun? Haşa Mecnun diyelim. Mecnun ne demek? Cinlenmiş. Haşa meczup diyelim. Haşa şair diyelim. Haşa kain diyelim diye bu kavramları ilk ortaya atan adam Velid bin Mughire oluyor. Olayın hakikatini anlamasına rağmen menfaatine uymadığından dolayı, hesabına, kitabına uymadığından dolayı inkara tutuşan bir adam nerede hata etmiş olabilir? Havf ve muhabbetini halka sunduğundan dolayı bu hesaba girmeye kendisini mecbur hissetmiştir. Ve bu hesap sonucunda müşriklerin başında, zirvesinde gelen, Efendimiz Aleyhisselam'a ciddi sıkıntılar çıkaran, hatta Allahu alem yanılmıyorsam hakkında Müddessir suresinden ayetler inen pis bir adama dönüşmüştür. Velid ayetler inen inmez Hazreti Ebu Bekir gibi ben bunun doğruluğuna inandım, gereğine de inandım deseydi, hesabi değil, hasbi olsaydı belki de Allahu alem olay başka olurdu. Velid kaybetti. Nerede kaybetti? Hesabını, muhabbetini, korkularını etrafındakilere sunduğundan bunun bir hesap kitap defterini yapması zorunluluğu içinde hasıl oldu. Velid hesap etti ve hesabı sonucunda da kaybetti. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma